Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz bütün tarifleri unutturacak tam kıvam, tam ölçü. Favori pastalarınızdan biri olacak gelin pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip içerisindeki şeker eriyip köpük köpük olana dek, bakın videoda gördüğünüz gibi 4-5 dakika kadar mikserin yüksek devrinde çırpalım. Daha sonra 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek üzerine ekleyelim. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek tekrardan çırpalım. Kek harcımız hazır. Dikdörtgen borcamın sadece dip kısmını yağlayalım sıvı yağ ile. Kenar kısımlarını hiç yağlamadım. Sadece dip kısmını yağladım. Bunu yapmamın nedeni kekimiz fırında pişerken eşit şekilde kabarsın diye. Daha sonra kek harcını üzerine alalım ve üzerini spatula ile düzeltelim. Bakın kekimiz ne kadar ince gözüküyor ama çok güzel bir şekilde kabaracak piştiğinde. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri hafifçe kızarana dek pişirelim. Daha sonra kürdan testi yaparak fırından alalım ve kekimizi soğumaya bırakalım. Daha sonra ayrı bir tabağın içerisine 2,5 su bardağı süt, yani yarım litre sütü alalım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ekleyip şeker eriyene dek güzelce karıştıralım. Sütümüz soğuk bu arada. Kekimizin üzerine kürdanla delikler atalım. Soğumuş olan kekimizin üzerine soğuk olan şekerli sütümüzü gezdirelim. Bakın çok çabuk bir şekilde içerisine çekti zaten sütünü. Tam olarak sütünü çekmesi için yaklaşık bir 20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Bu sırada pastamızın muhallebisini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 litre sütü alalım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı nişasta. Bakın videoda gördüğünüz gibi fazla tepeleme olmasın. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. Ve yine fazla tepeleme olmayacak şekilde 3 yemek kaşığı un ekleyelim. Ve 1 adet yumurta sarısı ekleyip tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Kaynayana dek orta ateşte sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 paket vanilya ekleyelim ve kısık ateşte 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Daha sonra ocaktan alalım ve çabuk soğuması için ben ayrı bir kabın içerisine aldım muhallebimi. Üzerini buzdolabı poşetiyle videoda gördüğünüz gibi üzerini kaplayacak şekilde örtelim ki üzeri kabuk bağlamasın. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Ilınan muhallebimizin üzerine 1 paket sıvı kremayı ekleyelim. Sıvı krema yerine isterseniz 1 paket toz krem şanti kullanabilirsiniz. Daha sonra mikserle 3-4 dakika kadar çırpalım. Ve muhallebimizi kekimizin üzerine dökelim.
Üzerini güzelce düzeltelim ve üzerine bol miktarda Hindistan cevizi rendesi serpiştirelim. Daha sonra üzerini streç filmle güzelce kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. Ben bir gece buzdolabında bu şekilde beklettim. Eğer sizlerin vakti yoksa bu şekilde en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ve ertesi günü bir gece buzdolabında bekletmiş olduğum pastamı açıyorum. Ve daha sonra bıçağımızı her defasında peçeteyle silerek dilimler halinde keselim. Ben üzerini renkli şekerlemeler ile süslemek istedim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve bakın tam kıvam gelin pastamız servis için hazır. Yumuşacık harika bir lezzet oldu. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.